Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı günler, sağlık ve mutluluk dileklerimle bugünkü videoma başlıyorum. Arkadaşlar bu videomu, eldivenin yapılışını video olarak paylaştım bugün itibariyle. Şimdi bunu zaten videodan izlemiş olacaksınız. Bu tamamen eski dönemlerin, klasik dönemlerin bir görüntüsünü oluşturuyor. Çok da şık duruyor gerçekten. Elimde diğer krem renkli yapılmış olandan kalmadığı için şu an bunları gösteriyorum. Şimdi bunun daha kolay bir versiyonu olamaz mı? Yani işte bu bana zor geldi gibi düşünenler için farklı bir modeline geçiş yapacağız arkadaşlar. O da şu. Şu şekilde kolluk gibi de kullanabileceğiniz, aynı zamanda eldiven olarak da kullanabileceğiniz yine çok şık bir model. Tabii ki buradaki mavi rengi siz farklı bir renk tonu olarak kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben bugün bu renkle çalışmayı deneyeceğim. Farklı renklerle de siyah yapıp üstüne işte bu kremi kullanabilirsiniz. Çok da şık duruyor gerçekten. Bugün bunu çalışacağız arkadaşlar. Oldukça kolay yapımı var. Yani diğerinden farklı olarak bunda yarım trabzanlarla lastik kısmını yaptım. Diğerinde normal sık iğne ile yapılmıştı. Bu da aynı şekilde eldivende de bu şekilde kullanılabilir. Onu zaten modeli yaparken söylemiştim. Şimdi bu maviyi kullanacağım ve bir de bu renk kremim var. Şöyle göstereyim. Biraz daha ince ve dantel görüntüsü oluşturmasını istediğim için tercih ettiğim bir ip. Şimdi mavi ipimle başlıyorum arkadaşlar. 2,5 milim tığım var. Bir de makasım var. Şu an için farklı bir şeye ihtiyacımız yok. Hemen ipimi hazırlıyorum. Şöyle göstereyim. Bunun kaç santim olduğunu da size söyleyeyim. Çünkü iplerin kalınlık ve inceliğine göre biliyorsunuz bazen zincir sayısı yeterli olmayabiliyor. Hemen şöyle yapalım. Arkadaşlar 8 santimlik zincir çekmişim. Hatta şimdi sayı vermeyeyim size. 8 santim olacağını tahmin edecek kadar çekelim. Başlangıç yapıyorum hemen. Şu an zincir çekmeye başladım. Zincirlerimizi çok gevşek ya da çok sıkı yapmıyoruz arkadaşlar. Bu bizim için önemli. Şöyle bir bakıyorum. Hemen hemen olmuş. Şöyle bir, evet. Hemen ölçüsünü de alabilirsiniz. Şöyle tutarsınız arkadaşlar. Başlangıç noktasından şöyle yaptığınızda evet 8 santim olmuş arkadaşlar. Şimdi yarım trabzan üzerine ilerleyeceğimiz için şunu biraz daha yaklaştırıyorum kendime. Yarım trabzan olarak ilerleyeceğimizden arkadaşlar yani şimdi bunun uzunluğu sizin için yeterli geldi. Üzerine 2 zincir daha ilave ediyorsunuz ve şuradan 2 tane sayıp üçüncünün içerisine tığ üstü alıyoruz ve buraya üçünü birden çektiğimiz yarım trabzan yaptım. Tekrar tığ üstü alıyorum, bir sonrakine üçünü birden çıkarıyorum. Tığ üstü alıyorum. Bir sonrakine yarım trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Bazısı çakma trabzan diyor, bazısı tekli trabzan diyor. Hangi isimle isimlendirirseniz önemli olan doğru yapmanız. Bakın. Battım. 3 tane var. Üçünü birden çıkarıyorum. Battım. 3 tane var. Üçünü birden çıkarıyorum. Bu şekilde ilerleyeceğim. Şimdi sıra sonuna geldiğimizde geri dönüşlerimiz önemli. Bu ip, mavi ipin benim biraz değişik bir dokusu var. Hafif yünlü gibi de. Etiketi yok üzerimde, elimde. O yüzden hani içeriğini tam bilemiyorum. Bu şekilde. Birinci sıramızı bitirdikten sonra bunların arka loblarından çalışacağız. Yani ikili olan zincirin 2 tane olan dalının arka yüzünü tercih ediyoruz ve oradan çalışıyoruz. Diğer şeyde yaptığımız gibi, eldivende yaptığımız gibi. Lastik bu şekilde çalışılıyor. Şimdi sona geldim. Sonuncuya da batıyorum. Bu şekilde. Şimdi 1,
2 zincir çektim. Şimdi şuraya dikkat edelim. Şöyle umarım tam görünüyordu. Şuraya dikkat edelim bakın. Şimdi 2 zincirden sonrasında, yani şurada 2 zincir başladım ya, o 2'yi saymıyorum ve şuradaki ilk zincirin benden taraf değil sizden taraf olan kısmına şöyle tığ üstü alarak ikisini birden çıkardım. Tığ üstü aldım. Bakın sıradakinin 2 tane kanadı var. Kendi tarafımdaki değil, karşı taraftakine çıkarıyorum. Yine aynı şekilde, yine aynı şekilde sürekli tığ üstü alıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Bu şekilde arkadaşlar sırayı sonuna kadar gideceğim. Ekstra bir şey yapmıyoruz. Bu komple böyle ilerleyecek. Bu şekilde atlama yapmamaya ve çok gevşek ya da çok sıkı örmemeye dikkat ederek aynı tonda elimiz aynı şekilde ilerlesin ki modelimiz güzel dursun. Bu şekilde arkadaşlar ilerleyeceğiz. Şöyle diyeyim. Bakın şöyle oluyor. Şöyle bir yeri yüksek, bir yeri alçak, bir yeri yüksek, bir yeri alçak şeklinde ilerliyor. Bunu kaç santim yapmışım? Benimkisi kaç santim? Onu söyleyeyim size. Rahatça da bileğime girip çıkıyor. Hiçbir sorun yok. 7,5 santim arkadaşlar. Siz kendi bileğinize ölçerek, deneyerek de çok rahat bunu yapabilirsiniz. Yani duruşunu göstermedim değil mi size? Hemen göstereyim arkadaşlar nasıl duruyor. Bu şekilde duruyor. Çok tatlı. Benim gördüğüm yerde şu en üst sırayı buradaki renkli, hangi renkli ördüyseniz lastik kısmını onunla yapmışlardı. O bana onu biraz basitleştirmiş gibi geldiği için onu tercih etmedim. Böyle bence daha güzel olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar, ben sırayı sonuna kadar geleyim. Sonra dönüşlerde nasıl yaptığımızı bir daha göstereyim. Sıra sonuna geldim. Şimdi 2 zincir tekrar çekiyorum ve elimde çeviriyorum modeli. Tekrar tığ üstü alıyorum ve şuradan hemen 2 zinciri değil de şuradaki başlangıç noktasının diğer tarafından, arka tarafından tekrar yarım trabzanlar yaparak ilerlemeye devam ediyorum. Bakın şimdi. Şu şekilde 2 tane tepe, 2 tane vade var. Bu şekilde arkadaşlar elimizin genişliği kadar bunu bileğimizin genişliği kadar ilerleteceğiz. Kendi ölçünüze, kendinize göre yapıyorsanız kendi ölçünüz boyunca bunun genişliğini sağlamalısınız. Yani bu kaç sıra olacak? Ben mesela toplam sıramı söyleyeyim fikir vermesi açısından. Şunları sayıyorum. Şu tepe noktalarını sadece sayacağım. Hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sıra örmüşüm arkadaşlar. Yani şunlar 15 sıra. Tabi bunu 2 ile çarpmanız gerekiyor. Bu tepenin oluşabilmesi için 2 sıra örmeniz gerekiyor ya. 15 sıra yeterli oldu. Gayet de rahat girip çıkıyor. Bir örelim. Ben bunu büyüklüğüne kadar getireceğim arkadaşlar. Sonra üst kısmının krem rengin yapılışına geçelim. Arkadaşlar istediğim büyüklüğe getirdim. Yani şöyle şu bilek kalınlığı. Çünkü likralı gibi oluyor bir de bunlar. Çok rahatlıkla girip çıkabilecek. Şimdi bunun bağlantısını isterseniz tığla da birleştirebilirsiniz. Buradan kaydırma yöntemiyle, sık iğne yöntemiyle size kalmış. Ya da bunu birazcık şöyle kesip iğneyle de yapabilirsiniz. Ben iğneyle yapmayı tercih ediyorum. Daha muntazam durduğuna karar verdim. Yani öyle gözlemledim. O yüzden şöyle kalın bir iğne alıyorum. Yorgan iğnesi dediğimiz bizim. Bir iğne alıyorum. Şunu da şuradan hemen şuradan ipimi çıkarıyorum. Bunu dikeceğiz arkadaşlar karşılıklı. Dikerken
Yani farklı dikiş yöntemleri var tabii ki. Ben kendi birleştirme yöntemimi göstereyim. Şimdi şöyle arkadaşlar. Direkt karşıdaki ilk noktaya bunu bir geçiriyorum şöyle. İkisini bir bağladım. Şöyle elimle tutuyorum. Burasının sağlam olması için burayı 3 defa falan yapıyorum. Aynı hareketi 3 kere falan tekrarlıyorum. Burasının sağlam olmasını istiyorum. Çünkü elimize girdirip çıkardıkça buraların sökülme ihtimali olabiliyor. Şimdi şuradan karşıya geçtim. Şu ipi keseceğim sonra arkadaşlar. Bu taraftan, yani buradan bana doğru geliyorum. Benden karşıya doğru gidiyorum. Hiç zincir atlamadan. Hiçbir zinciri atlamadan. Böyle diktiğimizde bağlantı yeri daha gizli, daha düzgün, daha muntazam duruyor. O yüzden böyle dikmeyi tercih ediyorum. Bakın şöyle olduğunda anlaşılmayacak. Şu tepelerden biri gibi olacak. Bu şekilde bunu sona kadar böyle dikeceğim arkadaşlar. Siz de aynı şekilde birleştirin ve bu şekilde düzgün birleştirip gelelim. Başlangıç noktasına bitiş noktasına geldim. Burayı arkadaşlar böyle birkaç kere üst üste, bakın aynı başlangıçta olduğu gibi bitişte de 3 defa yapıyorum. Sağlam olmasını istiyorum çünkü. Şimdi buradan şöyle içerisinden bir kere geçirdim. Sonra ipimi gizlemek için şöyle iç tarafından şöyle birkaç tur attırıyorum böyle aşağı doğru. Biraz ilerletiyorum bunu. Bunu yapmak zorunda değilsiniz ama daha sağlam oluyor. Daha da güzel gizleniyor. Sonra da burada bir düğüm daha atıyorum. İpimi kesiyorum. Şu ipimi de hemen içeriye çekeyim. Arkadaşlar şöyle. Aşağı doğru ilerleteceğim bunu da. Bakın şu an başlangıç noktası çok güzel oldu. Şimdi alıyorum hemen krem rengimi arkadaşlar. Krem rengimle başlangıç yapacağım. Şöyle birazcık daha yaklaştırayım. Şimdi hemen önce bir ipime başlangıç noktası geliştiriyorum hemen. Şuradan alıyorum. Orta noktasından, şu tepe noktalarından çalışacağım. İpimi şöyle bir aldım önüme. Sonra bu ip arada kamufle olsun diye bir arkaya atıyorum, bir zincir çekiyorum. Bir öne atıyorum, bir zincir. Bir arkaya yine zincir, bir öne yine zincir yapıyorum. Bu kadar yeterli. Sonra da bunu kesiyorum. Şu an 5 civarı oldu. Bir zincir daha çekiyorum, 6. Şimdi buradan bir tane tığ üstü aldım. Buradan şu vadi olan kısım değil de tepe olan kısma geliyorum. Buraya bir tane trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Tığ üstü aldım. Bir sonrasını. Burada şuna dikkat edelim arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Çok böyle illa şunu tepeye mutlaka şuraya batacağız diye değil. Önemli olan şurada bileğimizi sıkmadan, germeden düzgünce bir duruşunun olması. O yüzden belli aralıklarla bakın ilerlemişim. Şimdi burada bunu şöyle yaptığım zaman normal gibi, ama şuraya batsam sanki daha güzel olacak. Hemen sökün. Hemen, önemli olan düzgün durması. Şuraya geldim. Yaptım. Daha iyi durdu. 2 zincir çektim. Şuradaki boşluğa geliyorum şimdi. Tekrar 2 zincir çektim. Şimdi bakıyorum. Şu tepeye olursa çok yakın olacak ama hemen yanına yaparsam daha iyi olacak. Anlatabildim mi? Yani hemen şimdi mesela şuraya yaptım. Şuraya yapayım. Tepeye yaparsam uzak olacak. Tepenin arkasına geçtim. Orada yaptım. Bakın şöyle demek istiyorum. Çünkü bunları illa şu tepeden tepeye yaparsanız, bunlar yarım trabzan olduğu için mesafe çok uzuyor. Uzadığı zaman burayı şöyle büzer. Elinize girip çıkarken zorlanırsınız ve zamanla da bozulur. Yani örgünün görüntüsü bozulur. Dokusu bozulur. O yüzden tavsiyem benim böyle.
Ha, şu da derseniz ikisi arasında fark olmaz mı? Ha, çok şey olacağından değil ama içinize sinmesi için şunu yapabilirsiniz. Sonuçta burada şu modelden başlangıcımızı buna göre yapacağız ya. Şu modelden kaç tane? Ben şunu tavsiye ediyorum. Şu kısmı güzel, ferah bir şekilde karşıya geçtiğimiz zaman zaten üstü de ona göre düzgün gelecek. Ama gelmedi. Şurada bir tane atlayıp bir sonrakine V harfi yapacağımız yerde siz belki bir sonrakine de yanındakine yapıp bunu daha rahatlatma şeklini tercih edebilirsiniz. Bu size çok büyük bir problem değil arkadaşlar. Ya aman kurallara bağlı kalmadım falan, öyle bir şey yok. Rahat olun. Örgü sizin zevkinize göre şekillensin. Çünkü bu bir motif değil ki. Diğer motife birleştirmede hata yaparsam motifler birleşmez. Bu kendi başına bağımsız bir eldiven. Önemli olan elinizde güzel durması, elinizi soğuktan koruması. Bu şekilde ilerliyorum. Bu sırayı komple böyle tamamlayacağım arkadaşlar. Bitireyim geleyim. Sıra sonuna geldim. Şöyle bakın. Şurada eğer bakın ip gayet rahat duruyor, görüyor musunuz şuralar? Şu kısım gayet rahat duruyor. Eğer ben bunu kasarak böyle büzerek dik yapsaydım o zaman şuraya doğru yamulacaktı. Şu an için gayet normal. Şuradaki bağlantı noktama bakıyorum. Arası çok açık değil. Hemen bunun 3. zincirin içerisine de olabilir ya da şöyle ayarlarsınız, elinizi direkt kaydırırsınız. Bir zincir çekiyorum. Orta kısmına bir daha kaydırma yapıyorum. Şimdi 1 2 3 4 6 zincir çektim. Arkadaşlar şu kısmını yapacağız. Bakın şurada üçgenler görüyorsunuz ya da V'ler. Şimdi bu V'leri oluşturacağız. Modelimizi şekillendiriyoruz yani. Şimdi hemen tığ üstü aldım. Aynı yerin içerisine, burada kaydırma yaptım. Zincir çektim. Aynı yerin içerisine bir tane trabzan yaptım. Tığ üstü aldım. Zincir çekmiyorum şimdi. Bir tane atladım. Bir sonrakine geldim. Bir tane trabzan yaptım. 2 zincir çektim. 2 zincir çektim. Tığ üstü aldım. Ve aynı yere bir daha trabzan yaptım. Burada ipinizin kalınlığına, inceliğine göre zincir sayınızı 3'e de çıkarabilirsiniz. Kastığını düşünürseniz, böyle gerdiğini düşünürseniz 3 zincir de çekebilirsiniz. Şimdi tekrar tığ üstü aldım. Bir tane atlayıp bir sonrakine geliyorum. İpinizi rahat ve gevşek tutun. Benim ipim ince. Şu an 3 çekmeyi daha mantıklı buldum. Bakın 3 çektim. 2 ya da 3. Bunun görüntüde bir problemi olmaz. Ama sizi rahatlatan yönü şu olur. Şurayı büzmez. 3 tane çektiğinizde. 2 çektiğinizde, 2 çekerseniz böyle tepeye doğru büzüştüğünü görürsünüz. O yüzden şu an 3 çektim. Bir sonrakine geçiyorum. Bakın ve ters üçgenler oluşuyor. Aynı yere yine yaptım. Bakın şöyle. Arada bir tane kutucuğu atlıyoruz. Şurada. Sonra aynı yere trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Aynı yere bir trabzan yapıyorum. Bir üçgen oluşturuyorum. Sonra zincir çekmeden diğer tarafa geçiyorum ve orada da yapıyorum. Yani burada ters üçgenler oluşuyor arkadaşlar. Bu sıra komple böyle. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Videoyu çok uzatmak istemiyorum ama önemli olan uzun ya da kısa olması değil, işinize yaraması videonun. O yüzden şöyle emin olmak istiyorum. Bakın. Tekrar 3 zincir çektim. Aynı yere bir daha trabzan yapıyorum. Tekrar tığ üstü alıp bir sonrakine geçiyorum. Şimdi bakıyorum, burayı büzüyorum. Hayır, büzmüyor. Gayet güzel. Demek ki bu sırayı bu şekilde tamamlayabilirim. Tamamlayıp geleyim. Sıra sonuna geldim. Hemen şuradaki ilk V harfimin içerisine şöyle bir kaydırma yaptım. Bir zincir çektim. Tam orta noktasına bir daha kaydırma yaptım. Şimdi 1, 2, 3. 3 zincir çektim. Şimdi bakın şu sıradayız arkadaşlar. Şurada önce kafeslerimizi kurduk. Sonra burada V harflerini yaptık. Şimdi aynı kutunun içerisine 2 tane trabzan, 2 zincir, 2 trabzan şeklinde ilerleyeceğiz. Sonra 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan, sonra 4 zincir, 4 trabzan, 2 zincir, en üstünde de beşlisini yapacağız. Bu şekilde artacak. Yani birer tane birer tane artacak. Başka hiçbir işlem yapmayacağız arkadaşlar. O yüzden diyorum ya, en kolay vintage eldiven modeli bu olsa gerek. Gayet güzelce yapıyoruz. Şimdi ikinci
Yani ilk 3 zincirimi birinci trabzan saydım. Yanına bir trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Yine aynı yerin içerisine bir trabzan. Bir trabzan daha yapıyorum. Tığ üstü alıyorum. Bir sonraki V'nin içerisine geçiyorum. Burada 2 zincir çektiğimiz kısımlara batıyoruz yalnız. Buna dikkat edelim. Şuralara batıyoruz. Şu ara yerlere hiçbir şey yapmıyoruz. Şuralara. Bu önemli bir ayrıntı. Aynı yere yaptım. 2 zincir çektim. Yine aynı yere yapıyorum. Tekrar tığ üstü alıyorum. Bir sonraki V'nin içerisine giriyorum. 2 trabzan yapıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Tekrar buraya 2 tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde bu sıramızı tamamlıyoruz. Bakın. Bunu tamamlayıp gelelim. Arkadaşlar sıra sonuna geldim. Şurada 3 zincir çektiğim kısmın tepe noktasına geliyorum ve kaydırma yapıyorum. Sonra bir daha kaydırma yapıp 2 zincir çektiğim orta kısma geliyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Bu sefer buraya 3 tane trabzan yapıyorum. Yani ilk 2 zincirimi 3 zincirimi de bir trabzan sayarak. Şimdi 2 zincir çektim. Yine 2 defa da çıktığım trabzanlardan 3 tane yapıyorum. Şimdi tığ üstü aldım. Bir sonrakinin içerisine geçiyorum. Bakın aralarda işlem yapmamaya devam ediyoruz. Şimdi burada da 3'e tamamlayacağım. Arada 2 zincir çekeceğim. Ve bu şekilde bu sırayı komple ilerleyeceğiz. Bakın neye dönüştü? Bu şekilde oldu. Şimdi 3'er tane yapıyoruz. 2 zincir 3. Burada arada herhangi bir zincir yok. Diğer kısmın tepesine geçiyoruz. Oraya 2 zincirlik kısma 3 tane trabzan, 2 zincir, 3 trabzan şeklinde. Bu sıra bu şekilde ilerleyecek. Bitirip gelelim. Sıra sonuna geldim. Şurada 3 zincir çektiğim kısma yine kaydırma yapacağım. Arkadaşlar. Şimdi burada trabzan sayısı arttığı için direkt ortaya kaydırma yapmıyorum. Hemen yan tarafımdaki trabzan üzerine bir kaydırma yapıyorum. Sonra bir kaydırma da orta kısma yapıyorum ve geliyorum. 3 zincir çektim. Şimdi yine trabzan yapıyorum. 2 defa da çıktım. Bu sefer sayımızı 4'e çıkarıyoruz. Alttaki 3'tü. Burada 4. 2 zincirimi çektim. Yine burada 4 tane trabzan yapıyorum. 2, 3 ve 4. Tığ üstü aldım. Hemen bu kısmın içerisine giriyorum. Yine buraya 4 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çektim. Yine aynı yere 4 tane trabzan yapıyorum. Hızla sona yaklaşıyoruz arkadaşlar. Umarım siz de keyif alarak görüyorsunuzdur. Şimdi 2, 3 ve 4. 2 zincir çekiyorum. Yine devam ediyorum. Bakın şimdi. Dördüncüsünü yaptık. Yani şu an bakın şuradayız. Son sıramıza bir tane kaldı. Bitirelim gelelim. Arkadaşlar sıra sonuna geldim. Şuradaki 3 zincir çektiğim kısmın içerisine kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi son sıramızdayız. Şöyle bir görelim. Bakın çok tatlı oluyor. Şimdi burada 5 tane bir tarafta olacak şekilde ortaya da 2 zincir şeklinde son sıramızı tamamlayacağız ve bitecek. Hemen şimdi şurada bir zincir çekelim dedim, onu söküyorum arkadaşlar. Şöyle kaydırmayla ortaya doğru ilerliyoruz. Bakın kaydırma yapıyorum, ortaya geliyorum. Kaydırma yaptım, ortaya geldim. Şimdi 1 2 3 zincir çektim ve trabzan yapmaya başlıyorum. Bir öncekinde 4 taneydi, şimdi 5 olacak. Burada tek tığ üstü aldığımız, 2 kere de çıktığımız trabzanlardan 5 tane yaptık. 2 zincir çektim. Aynı yere 1 2 3 4 ve 5.
5 tane yaptım. Tekrar tığ üstü alıyorum. Bir sonrakinin tepe noktasına yine 5 tane yapıyorum. 3 4 ve 5. 2 zincir çekiyorum ve yine buraya 5 tane yapıyorum. Ve böylece bitiş yapmış olacağız arkadaşlar. 3, gördüğünüz gibi gayet kolay ve zevkli yapılan bir model. 5'e tamamladım. Hemen tığ üstü alıp diğer tarafa geçiyorum. Bakın şu şekilde bitiriyoruz. Bu kadar uzunluk yeterli. Bu şekilde yapıp bitirelim, gelelim. Sıra sonuna geldim. Şuradan hemen zincir çektiğimiz kısmın üzerine kaydırma yaptım. Yan tarafına da bir kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şimdi hemen bu ipi şuradan bir gizleyelim. İçeriye doğru alıyorum ipimi. Evet. Sonra şuradan bir tık daha gizleyeceğim arkadaşlar. Evet. Bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi parmağımıza takalım. Evet. Eldivenimiz bitti. Umarım siz de keyifle örmüşsünüzdür. Şık. Gerçekten şık bir model. Şirin duruyor. Farklı renklerle de bu dantel kısmı düşünülebilir, yapılabilir. Zevkinize kalmış. Umarım benimle birlikte örmüşsünüzdür. Keyifli vakit geçirmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Örgüyle kalın.